İnsanlık gece gökyüzüne baktığı sürece, kendimize en derin soruyu sorduk. Yalnız mıyız? Uzak gezegenlere sondalar gönderdik, yıldızlardan gelen sinyalleri dinledik ve güçlü teleskoplarla baktık. Hepsi de bir cevap bulma umuduyla. Ama tam olarak ne arıyoruz? Uzaylı yaşamı bulmaktan bahsederken, sadece küçük yeşil adamları aramıyoruz. Yaşamın temelini arıyoruz. Ve dünyada bu temel, tek bir mütevazı element üzerine inşa edilmiştir. Bu bir kimya hikayesi. Bilinen tüm yaşamın, her bitkinin, her hayvanın, her mikrobun, neden karbon elementine ayrılmaz bir şekilde bağlı olduğunu anlamak için atomik düzeyde bir yolculuk. Ama bu kozmik bir kural mı? Yoksa gezegenimiz için sadece şanslı bir tesadüf mü? Yaşam, karbonsuz var olabilir mi? Ve eğer öyleyse, nasıl görünebilir? Bu, astrobiyolojide temel bir sorudur ve cevap, hayal edebileceğinizden daha tuhaf olabilir. Birinci ve en önemli sebep, karbonun bağlanmadaki eşsiz çokyönlülüğüdür. Bir karbon atomunun 4 değerlik elektronu vardır. Bu da 4 inanılmaz güçlü, kararlı kovalent bağ oluşturabileceği anlamına gelir. Bu basit bir detay gibi görünebilir. Ancak her şeyin anahtarıdır. Bir karbon atomunu, çeşitli diğer atomlarla, hatta diğer karbon atomlarıyla bağlanmaya hazır 4 ele sahipmiş gibi düşünün. Bu çokyönlülük, sadece tekli bağlar değil, aynı zamanda ikili ve hatta üçlü bağlar da oluşturmasını sağlar. Farklı türde bağlantılar kurma yeteneği, karbonun, moleküllerin geniş ve çeşitli bir yelpazesi için merkezi iskele görevi görmesini sağlar. Bağlanma seçenekleri sınırlı olan diğer elementlerin aksine, karbon, neredeyse sınırsız olasılıklarla karmaşık ve girift yapılar inşa edebilen en üstün bağlayıcıdır. Çokyönlülüğüne dayanarak, karbonun ikinci büyük avantajı, inanılmaz derecede karmaşık ve girift moleküller oluşturma yeteneğidir. Kendine ve diğer atomlara bağlanarak, karbon, biyolojideki en önemli moleküllerin omurgası olarak hizmet eden uzun, kararlı zincirler ve karmaşık halkalar oluşturabilir. Bu, yaşamın 4 ana makromolekülünün temelidir. Karbonhidratlar, enerji depolayan uzun karbon zincirleridir. Oysa lipidler, karmaşık karbon yapılarıyla hücre zarlarını oluşturur ve başka bir enerji depolama formu olarak hizmet eder. Hücrenin işçi beygirleri olan proteinler, her biri merkezi bir karbon omurgası üzerine inşa edilmiş uzun amino asit zincirleridir. Son olarak, tüm yaşamın genetik kodunu içeren DNA ve RNA gibi nükleik asitler, merkezi bir karbon yapısına sahip karmaşık polimerlerdir. Esasen, karbon, tüm yaşamın inşa edildiği iskelettir. Bilgi depolamak, reaksiyonları katalize etmek ve fiziksel bir yapıyı korumak için bir yaşam sistemi için gereken karmaşıklık, bu geniş, 3 boyutlu moleküler mimarileri oluşturabilen bir element olmadan basitçe mümkün değildir. Üçüncü neden, kararlılık ve esneklik arasında mükemmel bir dengedir. Karbonun oluşturduğu bağlar genellikle Goldilocks bölgesi olarak tanımlanır. Bir hücrenin dinamik, sulu ortamında karmaşık molekülleri bir arada tutacak kadar güçlüdür. Böylece parçalanmazlar. Ama aynı zamanda kırılamayacak ve yeniden oluşturulamayacak kadar da güçlü değildirler. Bu denge, metabolizma için çok önemlidir. Yaşamın kendisi, enerji almak, yeni moleküller inşa etmek ve eskileri parçalamak, manipüle edilebilen bağlar gerektirir. Eğer bağlar çok zayıf olsaydı, tüm moleküllerimiz çözünürdü. Eğer çok güçlü olsalardı, tüm biyolojik reaksiyonlarımız imkansız olurdu. Karbon bağları tam kıvamındadır. Bu da hem dayanıklı hem de dinamik bir kimyaya olanak tanır. Son kilit faktör bolluktur. Karbonun benzersiz özellikleri ana avantajı olsa da, bilinen evrendeki en yaygın ve en kolay bulunan elementlerden biri olması tesadüfi bir durumdur. Karbon, yıldızların çekirdeklerinde oluşur
ve gezegenlerin ve kozmik tozun temel bir bileşenidir. Her yerdedir. Karbonun hem kimyasal olarak mükemmel hem de kozmik olarak bol olması, gezegenimizin oluşumunun en erken anlarından itibaren yaşamın evrimleşmesi için kolayca mevcut olduğu anlamına gelir. Silikon neden iyi bir karbon alternatifi değildir? Buna geçmeden önce, eğer yaşamın kimyasına yaptığımız bu derinlemesine dalıştan keyif alıyorsanız, lütfen beğen düğmesine tıklayarak bize bir iyilik yapın. Bu bize gerçekten çok yardımcı oluyor. Ve eğer siz de bizim kadar evren ve tüm gizemleri hakkında meraklıysanız, bir sonraki videomuzu kaçırmamak için abone olmayı unutmayın. Silikon elementi, karbona benzer bir elektron konfigürasyonuna sahiptir. Bu yüzden sıklıkla potansiyel bir alternatif olarak kabul edilir. Ancak, kimyasal özelliklerine daha yakından bakmak, neden bildiğimiz yaşamı sürdürmesinin son derece olası olmadığını ortaya koyar. Silikon atomları, karbon atomlarından daha büyüktü ve bu boyut farkı, kimyasal bağ için önemli sonuçlar doğurur. Silikonun diğer silikon atomlarıyla oluşturduğu bağlar, karbon bağlarından çok daha zayıf ve daha az kararlıdır. Bu zayıflık, silikonun proteinler ve DNA gibi biyolojik moleküllerin inşası için gerekli olan uzun, karmaşık zincirleri ve girift halka yapılarını oluşturmasını zorlaştırır. Su bazlı bir ortamda, bu silikon bazlı zincirler basitçe parçalanacaktır. Karbon bazlı ve silikon bazlı kimya arasındaki önemli bir fark, oksitlendiklerinde ne olduğudur. Dünyadaki canlı organizmalar karbonu metabolize ettiğinde, ana atık ürünü kolayca dışarı atılan bir gaz olan karbondioksittir. Buna karşılık, silikon oksitlendiğinde, katı bir madde olan silikon dioksit, yani kum, oluşturur. Teorik bir yaşam formu için, kum gibi katı bir maddeyi dışarı atmaya çalışmak inanılmaz derecede verimsiz ve potansiyel olarak imkansız olurdu. Bu da metabolizmayı tıkayacak sürekli bir atık birikimine yol açardı. Karbonun tekli, ikili ve hatta üçlü bağlar oluşturma yeteneği, ona farklı şekil ve işlevlere sahip çok çeşitli moleküller yaratma çokyönlülüğü verir. Öte yandan, silikonun ikili veya üçlü bağlar oluşturma olasılığı çok daha düşüktür. Bu sınırlı bağlanma yeteneği, oluşturulabilecek moleküllerin sayısını ve karmaşıklığını ciddi şekilde kısıtlar. Bu da yaşam için gerekli olan çeşitliliğe ulaşmayı zorlaştırır. Silikon bileşikleri de su ile yüksek oranda reaktiftir. Hidroliz adı verilen bir süreçte, uzun silikon atomu zincirleri suya maruz kaldıklarında parçalanacaktır. Sıvı su, evrendeki yaşam için en olası çözücü olarak kabul edildiğinden, bu özellik silikon bazlı yaşam için büyük bir engeldir. Evren sayısız yaşam olasılığı barındırsa da, silikonun temel kimyasal özellikleri, yaşamı sürdürmek için gerekli olan karmaşık, dinamik ve kararlı yapıları oluşturmak için onu kusurlu bir aday yapar. Yani, karbon evrenin bizim köşemizde hüküm sürse de, eşsiz ve mükemmel kimyasının gerçek bir kanıtı. Evren çok büyük bir yer. Yaşam arayışımız daha yeni başladı. Ve biz sıvı su ve karbonun imzasını aramaya devam ederken, içimizden bir parça, o kadar radikal derecede farklı bir şey bulmayı umuyor ki, canlı olmanın ne anlama geldiğine dair tüm düşüncelerimizi sorgulatacak. Peki, siz ne düşünüyorsunuz? Silikon bazlı yaşam, kimyası çok farklı bir dünyada var olabilir mi? Yoksa yaşamı yaratmak için mükemmel beceri setine sahip tek element gerçekten de karbon mu? Eğer bu video merakınızı uyandırdıysa, lütfen abone ol düğmesine tıklamayı ve beğenmeyi düşünün. Desteğiniz, bu tür içerikleri daha fazla oluşturmamıza yardımcı oluyor.